simli beyaz yapacağız. Tavanında çok güzel bordo bir deri yapacağız arkadaşlar. Şu ne ya? Abi bu bir şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu yapmak için. 1. Kör olması lazım. 2. Müşterinin kör olması lazım. 3. Elinde folyo kalmadı. 2 parça kapladı. Sizce? Tamam, okey. Yeni deri yapıyoruz, doğru mu? Ve bordo yapıyoruz. Mustafa abi dedi ki ben dedi arabayı simli beyaz yapacağım. Tavanında dedi ki ne yapacağım? Beyaz. Evet arkadaşlar, ustayı da fazla darlamayalım. O şimdi başladı çalışmaya. Biz biraz sonra tekrar geleceğiz ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Bu arabadan önce Mustafa abi bize bir tane Mercedes getirdi. Bize Mercedes'i bıraktıktan sonra da bu aracı Ankara'ya bıraktı. Yapıldı. Bu araba 8-10 ay Ankara'da bir firmada kaldı. Yani bize Mercedes geldiğinde Mustafa abi bu arabayı da oraya bıraktı. Çünkü bizim o Mercedes'in bitmesi 1 seneydi. Mustafa abiye biz 1 sene sonra arabasını teslim edecektik. 1 sene dolması, biz burada elimizde araba olduğu için de ikinci arabayı da Ankara'da bir firmaya bıraktı. Firmanın ismini vermeyelim. İşçiliklerini falan söylememize de gerek yok. O arka bagaj kapağını gösterelim aslında, var ya. Arka bagaj kapağına bayıldım. Hele bak, şurayı da müşteriye demişler ki bura kaplanmaz. Bu şekilde boyadık. O zaten efsane. Bari siyah boyasaydın bir şeye benzerdi. Şu arka bagaj kapağını gördün mü? Buraları tabii biz söktük. Bunları suç yok. Buraya da biz kestik. Bu işlem başladı. Ben şuraya takıldım, biliyor musun? Şu kesip 2 parça bunu yapması için tek seçenek var. Şunu yapmak için. 1. Kör olması lazım. 2. Müşterinin kör olması lazım. 3. Elinde folyo kalmadı. 2 parça kapladı. Sizce? Yorumlarda bunu da istiyorum sizden arkadaşlar. Bagaj neden 2 parça? Müşteri mi kör? Yapan mı kör? Yoksa elinde folyo kalmadı, 2 parçayla arabayı kapladım mı? Bir şey daha takıldık aklım. Biz zaten Mercedes'i videosunda göstereceğiz. Arabayı kapladığımızda kapı içlerine ne yaptığımızı. Biz arabayı kapladıktan sonra kapı içlerine bakın. Şöyle gelin. Oraları zaten göstereceğim. Şu kapı içleri bakın böyle kalmış. Bu şekilde kapı içleri ve beyaz bu şekilde bırakmış. Şöyle içleri görüyor musunuz? Pas ve şimdi kaplamayı söktük. Kaplamayı söktüğümüzde de yine gördüğümüz kapı içlerini böyle paslı bırakmışlar. Bakın bu şekilde zımpara yapmış. Bundan sonra buraları da kaplamışlar. Yani biz ne yapıyoruz bunlara biliyor musunuz arkadaşlar? Zehirli astar atıyoruz. Buralar daha bir daha paslanmıyor. Yani 50 yıl garantili, 50 yıl. Bunlar hiç paslanmıyor ve bu işte zaten şöyle söyleyeyim. Bu zımpara yaparken çok kolay bir şeydi. Neden bunu yapmıyorlar? Söyleyeyim. Çünkü orası kaplama merkezi. Kaplama merkezi olduğu için ne trimcisi var. Kapıları söker, camları sökebilecek, aynaları sökecek. Ne trimcisi var. Üstten kaplıyor. Ne de kaporta boyacısı var. Bunları yapabilecek. Çünkü bunlar sadece sıfır arabayı alırlar. Sıfır arabayı kaplarlar. O da işte kaplarlar yani. Şu ne ya? Abi bu bir şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, müşterimizin aracını komple soyuyoruz. Simli beyaz yapacağız. Tavanında çok güzel bordo bir deri yapacağız arkadaşlar. Kenarlara güzel bir siyah çıta olabilir. Veyahut da farklı bir çıta. Size güzel, gözünüze güzel, hoş gelecek bir araba yapacağız. Ustama bıraktım kamerayı. Aksoy Tuning 2007'de doğdu. İstanbul'da kuruldu. Oto aksesuarla yol buldu. Body kitler, tamponlar hepsi burada hazır. Modifiye tutkusu her araçta bir yıldız. Ford Ranger, Mercedes Navara ve Hilux. Lüks ve performans her biri bir lüks. Offroad'da lider, şehirde de şık. BMW, Mercedes her marka burada tık. Aksoy Tuning, arabalar burada parlıyor. Görsel ve performans, herkes hayran kalıyor. Aksoy Tuning, modifiyede bir numara. Araçlar burada, her biri bir efsane. Güngören'de merkez, İstanbul'un kalbinde. Online satışta her yerde ve her dilde. Difüzörler, spoilerlar araca hava katar. Modifiye tutkusu her yeri bir benda burada atar. Aracınız için her şey burada bulunur. Aksoy Tuning'de kalite asla unutulmaz bir gurur. Farlar, stoplar, led aydınlatma. Her model burada, zevk ve bütçe yanında. Yo yo yo. Aksoy Tuning, arabalar burada parlıyor. Görsel ve performans, herkes hayran kalıyor. Aksoy Tuning, modifiyede bir numara. Araçlar burada, her bir... Gel Ahmet, gel yaklaş. Bak şimdi Ahmet, ben Kıbrıs'a gittiğimde bu tavanın müşterimiz nasıl istemiştik? Olmadı, hiç üzerine bir şey yaptırtmadı. Direkt üzerine deri çevirdi. Arabada 4 metre ekleme olduğu için ama tavanda bir çöküklük oldu. Hatta bunu sana biraz önce göstermişim ama gel yine aynı şekilde yine göstereyim. Ama tabii bu gözükecek mi videoda bilmiyorum. Şöyle. Hatta bak ben beğenmedim. Müşterinin istediğini ben beğenmedim. Aradım Mustafa abi. Bak gösteriyorum bak. Bak. Burada anlatıyorum. Bak. Ha, bak şimdi. Bak dalgalanmayı görüyor musun? Ben bunu Mustafa abi yani aracı sahibine anlattım. Onun istediği gibi ben hoşuma gitmedi. Çünkü niye? Bu araba nereye gidiyor Ahmetciğim?
Oradaki hava iklimleri nasıl? Yağış çok var, kar var. Ne oldu? Bu tavan düz ve içeri doğru çökük olduğu için orada yağış bu arabanın üzerinde kalacaktı ve deri içine sızacaktı. Derinin altına da inecekti. Altı zaten Allah'a emanet saç. Oradan da arabanın içine ve döşemeler mahvolacaktı. Yani Mustafa abi İstanbul'a bu arabayı getirdiğinde bence pişman olacaktı. Ama bizim hiç suçumuz yoktu. Onun isteğiyle yaptık. Zaten videonun sonunda bunların hepsini ona soracağız. Ben geldiğimde bunu beğenmediğimi ve buna videoları attığımı söylüyorum. Burada gösterdim zaten. Bakın burada zaten yazıyor. Mustafa abi limuzin. Şimdilik ona bunu gel yaklaştır. Dedim abi ben bu arabayı soyuyorum. Tavanı komple bak şu şekilde tekrar soydum. Ustamızla oturduk. İşbirliği yaptık. Dedik ki bu arabaya ne yapabiliriz? Saç ilk önce aklımıza geldi. Ustamız uyardı. Dedik ya saç dedi ısınacak. Deri, silikon derken bunlar ayrılacak. Sacı niye düşündük diye sorarsan saç yağmurdan dolayı. Saç olursa derinin altına inmez diye düşündük ama saç bu sefer ısındığında deri bırakacaktı silikonu. Bu sefer deride kaymalar olacaktı. Olmazdı. Ne yapalım ne edelim? Ustamız dedi ki bu arabayı dedi bana bırak dedi ben dedi buna dedi MDF yapacağım dedi. Dedim usta MDF olmaz. MDF nasıl yapacağız? Bir şey söyleyeyim mi? MDF'den araba yaptık. Ama gerçekten arabanın tavanı çok güzel oldu. Üzerine de MDF'nin üzerine koyup kalıbını aldık. Bak böyle kenardaki hattı var ya. Şurayı görüyor musun şu kenar giden hattı? Bu hattı bile çok güzel bir şekilde ustamız yaptı. MDF altında MDF var. Şimdi MDF üstündeki işçiliğimiz artık çok güzel oldu. Bir arabanın orijinal tavanı yani bu araba gerçekten bir limuzin olsaydı gerçekten böyle bir tavan limuzinde yok. Gerçekten böyle bir bombemiz var. Öne ve arkaya yanlara bir bombeyi aldık. Bunu MDF ile verdik. Güzel bir şekilde MDF'yi puntoladık. Çalışmamızı yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki MDF sağlıklı mı? Sağlıklı. Çünkü niye? MDF'nin üzerine daha işçiliklerimiz var. Şimdi bu MDF'nin altına su alır mı? Alır. Niye? Deriden su sızabilir. Biz de bunun altına hemen 1.8 mikron şöyle PPF uygulamamız var. Bu PPF uygulamamızı da yap. Şimdi bunu güzel bir şekilde kenardan keseceğiz. Bunu kestikten sonra üzerine derimizi koyacağız. Kesinlikle altta su almayacak. Jantları da söktük. Derinin rengini de boyayacağız. Şimdi gidiyorum ben deriyi almaya. Ustam ben gidiyorum deriyi almaya. Tamam abi. Ölçüyü attım ben sana Tamam. WhatsApp'tan. Ben şimdi... Ben de eksiklerine giderim. Tamam. He. Ben o zaman yarım saate buradayım. Tamam sıkıntı yok. Gidiyorum geliyorum. Ama bunu yarın yapacağız uygulamayı. Tamam. Şimdi zaten Çekmesi lazım, çekmesi lazım. Şimdi Ahmet abi bana nereden keselim diye sorduğumda dedim ki biraz çeksin. Ustama sor. Çünkü sen nereye koyacağını ben bilmiyorum. O koyacağın yere göre sen işaretini verirsin keser. Ondan sonra Allah-u Kerim yarın devam. Aksoy Tuning modifiye de bir numara.